Evet. Tamamdır. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar and welcome to my channel. Ben bugün neredeyim ve ne yapıyorum ve neden saçlarım kısa diye soruyorsanız hiçbirini ben de bilmiyorum. Tabii bu işin şakası. Bugün çok güzel bir yerde, çok güzel bir beyefendiyleyim. Çayımızı da aldık, oturuyoruz. Ve benim için çok mühim bir konuyu konuşacağız. Can abi istersen sen bir kendini tanıt. Merhabalar herkese. Öncelikle hoş geldin. Willkommen, mein Freund. Wow, anında Almanca ile başladık ya. İngilizce bile es geçtik artık. İngilizce ne ki canım? Estağfurullah. Bir İngilizce söyle, estağfurullah. Hocam estağfurullah İngilizce nasıl söylenir? Hiçbir fikrim yok. Şimdi Can abi, Evet. seninle çok enteresan bir şekilde tanıştık. Tanıştığıma mutlu olduğum insanlardan kesinlikle birisin. Şu anda burada olmaktan ötürü de çok mutluyum. Sana bugün bir takım sorularım olacak. Tabii. Peki izleyicilerimiz de bilsin neden özellikle sana soruyorum. Can Uysal kimdir, ne yapar? Hani basketbolda zaten az önce ağzımın payımı verdin bana. Estağfurullah. Biraz da bu taraflarını görelim yani. Adam bayağı gömdü beni basketbolda az önce arkadaşlar. Eski basketbolcu diyelim. Artık veteran, biz yaşlandık Reşat'cığım. Sizin gibi gençlere bıraktık sahaları. Sizin gibi genç değil, 10 yaş büyük benden yalnız yani. Bir kere ben senin hayranınım. Önce onu söylemek istiyorum. Muazzam videolarını seyrediyorum. Böyle o kadar mutlu oluyorum ki ve bu amaçla da sana ulaşmak istedim. Özellikle söyledim insanlara, ya nasıl tanışabilirim? Müthiş, muazzam, başarılı ve çok samimi buluyorum. Yani her Çok şeyin teşekkür öncesi çok samimi buluyorum. Benim bir oğlum var 1,5 yaşında. Ve eşim yabancı. Eşimin ailesi bir tarafı Beyaz Rusya'dan, bir tarafı Polonya'dan. Ve evde çok dilli bir ortam var ve oğlumun da senin gibi başarılı birkaç dili bu kadar fluent bir şekilde konuşması beni çok mutlu eder. Öncelikle bugün bu videoyu çekiyor olmak benim için çok gurur ve çok büyük bir keyif. Ya çok teşekkür ederim. Şımarıyorum ama kameranın önünde. Şu anda ben böyle şeylere nasıl tepki vereceğimi hiçbir zaman çözememişimdir. Şimdi tabii insanlar merak edecek. Evet. Bu adamlar niye buraya geldi, oturdu? Bir ilk olarak neredeyiz biz burada? Yani burası neresi mesela? Bizim okullarımız var. Çeşitli yerler. 5 tane kampüsümüz var. Ben öğretim görevlisiyim. Önce Can Uysal ne yapar, ne iş yapar vesaire demiştik ya. Ama uzun yıllar profesyonel çalışmış bir öğretim görevlisiyim. 2 yıl kadar Almanya'da bir tecrübem oldu ve Almanca öğrenebilme fırsatım oldu. Neresinde Almanya'nın? Bir yıl Stuttgart'ta, bir yılda Bavyera tarafına, Münih'te. Böyle çok keyifli 2 yılım geçti. Önemli bir bilişim şirketinde çalışma imkanı buldum üniversiteden hemen sonra. Sonra Atina'ya geçtim. Atina'da 2,5 yıllık çok önemli, çok kıymetli bir tecrübem oldu. Bir dakika, o zaman Yunanca'nda var mı? Etsi. Sen şaka yapıyorsun. Evet. Peki o zaman bir dakika, Türkçe, Almanca, İngilizce, Yunanca, bir Rusça. dilim daha vardı, durayım yani. Evde Rusça, oğlumla daha iyi iletişim kurabilmek için Rusça'ya ya. çok sarmış vaziyetteyim. Biraz A2 gibi falan da Rusçam var diyebiliriz. Sen bana poliglot diyorsun ama sen maşallah ya, ben şu anda Eyvallah. çok ilham alıyorum bu tarz hikayelerden gerçekten de. Ben mesela Ukrayna'ya gittim, şimdi 3 gün Ukrayna'da kaldım ve tabii aklımda Rusça öğrenmek gibi bir dürtü vardı. Ama şimdi oraya gidip geldikten sonra kesin artık yani hedef koydum. Mutlaka öğrenmem gerekiyor. Senden de bunun tüyolarını mutlaka bu videodan sonra alacağım. Şimdi sen bana bu Biltes Koleji'ndeyiz şu anda bu arada arkadaşlar. Burayı nasıl kurduğunu anlattığında ben bayağı bir wow olmuştum. Gerçekten yani çok böyle burayı bize bir anlatabilirsen çok mutlu olacağım abi. Tamam. Ya ben ilk Türkiye'ye geldim. 15 yaş büyük bir abim var. Onunla beraber bir meslek yüksekokulu kurma imkanımız oldu. Sonra bu üniversiteye dönüştü ama bunu küçük yaştan nasıl başlatabilirim? Babam Çukurova Üniversitesi'nin kurucularından olduğu için bizde böyle, annem de olgunlaşma enstitülerinde uzun yıllar emek veren bir insandı. Dolayısıyla eğitimcilik böyle genlerde var. Benim eşim de İngilizce öğretmeni bu arada. Bütün hayatım eğitimle geçiyordu ama en üst basamağından başlamak, yüksek öğrenimden başlamak durumundaydım. Ben bu işi nasıl ilk öğretim ve okul öncesinden başlatırım diye
diye yola çıktım. Çünkü belli bir yaştan sonra, mesela senin baban da belli bir yaştan sonra dil öğrenmişti. Evet. Aynı şekilde belli bir yaştan sonra akademik kültürü oluşturmak da çok zor oluyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bunu Evet. okul öncesinden başlatmak istedim ve farklı kültürlerle paylaşmak istedim. Mesela sizin birlikte çok harika videolarınız var Ruri ile. Ha, Bizde evet. de Japon kürsüsü var mesela. Girişte görürsen 8 temel Japon felsefesi var. Evet. Japon bayrakları, Türk bayrakları, Tomoko hocamız, Chieko hocamız bizde bütün ilkokul öğrencilerine 1. sınıftan itibaren haftada 1 saat Japon felsefelerini hayat bilgisi dersleriyle eşleştirerek anlatıyorlar. Ne gibi mesela? İşte sabır öğesi var diyelim hayat bilgisi dersinde. Öğrencilerimiz onu Japon kültüründe suda sümbül yetiştirerek öğreniyorlar. Yani uygulayarak, görerek muhteşem bir kültür olduğunu düşünüyorum. Wow. Dolayısıyla böyle bir kültürleri de birleştirmek istedim. Kendime multinational şirketlerde çalıştığım için Amerikan ve Fransız şirketlerinde çocuğumun da böyle yetişmesini istedim. Bu amaçla bir okul kurmaya karar verdim 2014 yılında. 2015 yılında hayata geçti. Okulun hikayesi böyle. Yani hem biniciliği de ilk adım attırdığımız hayvan sevgisiyle beraber. At sevgisi çünkü bambaşka bir şey. Çok farklı bir şey. Evet. Sadece spor olarak görmüyorum ben. Gerçekten çok sevgiyi de içinde barındıran çok özel bir branş. İşte trafik eğitimi. Mesela ben en yakın arkadaşımı maalesef bir trafik kazasında kaybettim üniversitede. Onun için bir trafik eğitim parkuru kurduk. İşte Çin futbol sahası hayatımdaki en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Hiç ilkokulda, ortaokulda Çin futbol sahasında oynama fırsatım olmamıştı. Standart ölçülerde bir basketbol salonunda oynamak çok büyük bir olaydı. Ancak il şampiyonalarında ben lisans basketbol oynadığımda oynayabilmiştim. O da böyle... Bu yüzden kaybettik biraz önce. şimdi anladım ben olayı. Tamam. Peki. Eski basketbolcu Evet. olarak. Yani böyle bir şeyi çocuğumun da ve Türkiye'deki insanların da özellikle görmesini istedim. İşte bundan da bir ay önce Dubai'deki Dubai International Schools'un board'una seçilen tek kurucuyum, okul kurucusuyum bir taraftan da. Aa. Orada 823 okul var ve açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki inanılmaz ilgi gördük. Yani Evet. yapmış olduğumuz curriculum engineering tarafında, yani burada gerçek bir müfredat mühendisliği var. Ve Türkiye'de böyle bir okul olabileceğine inanmayan çok sayıda İngiliz, Kanadalı insana videolarla bazı şeyleri ispat etmek zorunda kaldık. Fırsat verilirse ben Türk insanın her şeyi yapabileceğine inandığımı açıkça belirtmek istiyorum. Bu benim için çok değerli, çok kıymetli. Seni de biliyorum. Ne kadar başarılı olduğunun farkındayım. Almanya'da da bunun böyle olduğunu biliyorum. Bunu deneyimleme fırsatım da oldu. Gerçekten çok iyi, pratik zekası yüksek yöneticilerimiz var. Çok başarılı yöneticilerimiz var. Benim çalıştığım, şimdi isim vermek istemiyorum, bir Amerikan şirketinin en önemli 3 insanından bir tanesi Türktü. Bir bilişim şirketinde en üst seviyeye gelebilmek, dünyanın en iyi 10 şirketinden birinde en üst seviyeye gelebilmek. Bizim yapamayacağımız şeyler yok. Sen çok daha iyi biliyorsun Almanya'daki gimnazyum maceralarını, Evet. neleri törpülediğini, neleri iyi yaptığını kıyaslama fırsatımız da oluyor böylelikle. Evet. Evet. O kadar güzel anlatıyorsun ki benim hani bu anlattıklarının doğrultusunda en çok beni mutlu eden şey kesinlikle şu ki elbette okul bize genel kültür öğretecek. Elbette matematiği, fiziği, kimyayı her şeyi öğretecek. Öğretmek zorunda da. Ama en çok eksik bulduğum şey, hem sırf Türkiye bazında konuşmuyorum bu arada. Ben Almanya'da doğup büyüdüm, orada okudum. Birbirlerine de kıyaslamıyorum. Şimdi Türkiye daha iyi, Almanya daha kötü falan böyle bir şeyler de söylemeyeceğim ama her zaman eksik bulduğum şey şu ki hayata dair bir zenginleşme, bir ruhun gıdası yoktu bizim eğitim sistemimizde. Bunu Türkiye'de de bulamadım. Yani bir sanatsal bir yaklaşım ya da bir kişinin yeteneklerinin doğrultusunda bir yaklaşım pek olmadığını gördüm ve en üzücü tarafı bu olduğunun kanaatine vardım. Ve kesinlikle ya bu anlattıklarında bunları görebiliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. I'm really so glad to hear with you. It's Oh, really so now nice. we're speaking English. Oh, you want to If you switch want, over? yeah, of course, yeah. If Okay. you want, it's much better, I think, because Okay, let's do this. we were talking like that before. I remember because you know, I know your channel.
I'm a huge fan of yours. Oh, thank you so As I much. told I'm a you. fan of yours as well now. So cool. So if you wanna ask some questions in English, Yeah. I can maybe answer, maybe not, but I try to do my best for you. Oh, I'm pretty sure you will be doing a great job. I'm a very curious young man. So I have some questions. And Cool. my main question today is, why do you think that education at an early stage is important as a child? Like, especially when in terms of language acquisition. What do you think? Like, why is it crucial for a child to learn a foreign language at a young age? First of all, yeah, I have an experience with my baby. Okay. I have a baby boy, and I can see his all moves in the house and all reactions, you see, from his mom, from myself, from all the family, and he's really like a sponge. Okay. Yeah, it's unbelievable. Yeah. How old is Especially he with though for the viewers? 18 months now. 18 months, Yeah. 1.5 years old. All Yeah, right. exactly. And he can understand English really so well. Wow. Because all family we are speaking English with together. Mm-hmm. But I'm speaking Turkish with him. You know, my wife speaks Russian with him, and he's acting. He can't reply by speech, but he can act. For example, we can say him anything. He understands everything. Wow. It's really so interesting. And my mother-in-law, he's Belarusian. She's Belarusian, and she speaks Belarusian with him. And Oh, he wow. understood So, very well. so you're saying that is a different language than Russian? Yeah. It's Okay. totally different. It's more like Polish, actually. Oh wow. People think that Belarus and Russia like the same countries, but totally different language. But everybody in Belarus can speak Russian. Okay. And Wow. I have one thing that is popping up in my mind right now. The first question is, does he really know how to distinguish every language? Like, does he understand Turkish the same way he understands English and Russian and Belarusian? exactly. Wow. But, At the age of 18 months, that's insane. Exactly. Wow. I got shocked too. I asked to an important professor in Turkey, and he told me that he thought that similar words, the same meaning. You understand what I mean? When we are saying something, for example, table. Yeah. You know, in Turkish we are saying masa. Yeah. And in Russian, stol. Yeah. Like something like In that. German, Stuhl. In Stuhl, da. Da. Нет, спасибо. I'm so sorry. I should speak English. I know. Okay. That was good. Я не очень хорошо знаю русский. Как дела? Отлично. Oh. If you say отлично, it means oh super. Or Пожалуйста. super pooper. Nice. So he understood the same things. It doesn't matter. Somebody saying this table, somebody says masa. It doesn't matter for him. Okay. You understand? Yeah. After when he came to the society, like a kindergarten or something, he chose the words in which language he should speak. This is really so interesting for me So too. does he speak? Yeah. Does he talk? No. Not at all? Not yet. I am so curious about the way he will be speaking. Yeah. Like, I want to monitor that child, definitely. Like, I want to see what's happening in that brain. That's Cool. That's so cool what you're doing. Yeah. I'm just hoping. I don't know if it's because I haven't studied it, but I'm thinking of all the advantages and benefits this kid will have one day. Yeah. Just because of that. I mean, it's not only just, and I think you will agree on this, that it's not just learning a language. Yeah. It's way more than that. It's developing, like learning a language is developing a character in your mind because Bravo. you think and behave in a different way when you speak another language. Yeah. Don't you agree on that? Exactly. I've seen your videos, and I know that's how important for you too. It's a character and a culture. You learn Yeah. the culture. Definitely. It's totally different, and I think he's so lucky
when you're looking from that perspective, he's really so lucky about Yeah. that. Wow, 4 different languages. How about your father? Oh wow, my dad. Well, yeah, it's an interesting story because a lot of people keep asking me, like, I'm at the age of 30, at the age of 40, and I only know Turkish or I only know German. How am I supposed to learn another language? And I say, well, you're talking about it like it's not rocket science. It's not like you're inventing a number. It's something that you can acquire, but it's just a lot harder for adults than Yeah. it is for kids because kids actually acquire the language, but adults have to really learn it. You know, there are a few steps. I have a couple of videos on that, but in general, it is a lot harder for, let's say, a 30-year-old guy to learn and acquire a language than it is for a small child. And there are several reasons for that. But my dad, for instance, he only knew German and Turkish. And by saying only, that's already 2 languages, though. But he went to college at the age of, I think, 32. And then he started learning French. He didn't know any French at all. He didn't know any English at all. And he studied it, and now he speaks fluent French and English. So there is nothing that is impossible when it comes to language acquisition. It's just the older you get, the harder it will be. But yeah, that's not... You need more discipline, I think. More discipline, more time, Yeah. more effort. Yeah, exactly. A lot more than a Exactly. child needs. Exactly. And that's why, and the thing is, you will see that a child will develop more cultural knowledge. Like an adult will most definitely also be capable of acquiring the language, but he will be distinguishing a lot more things, whereas a child will dig more into the depths of the language. I don't know if that's comprehensible what I'm saying right now, but it's just a child will understand things an adult will not understand. Cultural things. I see. You know. Especially between 36 months. Yeah. Scientists always saying that this period is really, really so important for Yeah, it's babies. crucial. Yeah. Definitely, yeah. Exactly. I totally agree on that. Like, with the same amount of input, an adult will learn this much, but a child will learn this much. And that's a proven fact. That's not an opinion. So yeah, that's why I believe what you're doing here at this college, this is, by the way, the Biltes Koleji in Kemalburgaz, Yeah. where we're at right now, but Yeah. this is not the only college. No, that you we have 5. College Yeah, in Turkish? exactly. You have 5, right? Yeah. Where are they at in It's Istanbul? in Sadabad area. We have 1 and 1 more kindergarten at there. So 2 schools at there. In Wadi Istanbul, maybe it's new area near the stadium. Maybe you know that area. Yeah, maybe you don't. sure. And Kemalburgaz, it's the 4th one, and the 5th one in Göktürk area. It's new fancy area of Istanbul. Oh, yeah. I like there very much. Yeah. For It's- those of you who are interested, I will give you the link in the description box below Oh, to thank this you. to the Biltes Koleji. Bence bayağı konuştuk videoda. Hani normalde ben videoları biraz daha kısa tutuyorum ama evet. o kadar tatlı ve keyifli bir sohbet oldu ki umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ne diyoruz abim? Bence Abi çaylar bitti. Yenisini isteyelim, içelim aynen tekrar. bir çay almaya gidelim biz. Arkadaşlar sizle de görüşürüz. Bir Görüşürüz. sonraki videomda hepinizi öpüyoruz, sarılıyoruz. İyi ki varsın bu arada. Harika bir insansın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de keza öyle. Hadi bakalım. Hadi bay bay.